Merhaba. Bu sefer bir felsefe kitabıyla karşınızdayım. Platon'un yazdığı Devlet. Kitap 10 bölümden oluşuyor ve her bölümde Platon, hocası Sokrates'i birileriyle sohbet ettirerek Sokrates'in ve kendisinin düşüncelerini aktarıyor. Platon, M.Ö. 427 ile 347 yılları arasında yaşamış antik Yunan filozofudur. Üniversitenin atası sayılan akademiyanın kurucusu olan Platon, Devlet adlı eserde hocası Sokrates'i konuşturarak adalet, ideal devlet, felsefe ve devlet ilişkisi, akıl, irade, arzu gibi konuları işler. Platon Sokrates'in öğrencisiydi ve onun düşüncelerini yazıya döken ilk kişilerdendir. Sokrates hiçbir şey yazmamıştır. Tüm bildiklerimiz öğrencileri, özellikle Platon aracılığıyla bize ulaşmıştır. Platon, Sokrates'i bir karakter olarak kullanarak hem onun düşüncelerini aktarmış hem de kendi görüşlerini onun üzerinden tartışmıştır. Peki Platon neden Sokrates'i konuşturmayı tercih etti? Sokrates dönemin en saygın filozoflarından biriydi. Onun ağzından konuşmak felsefi düşünceleri daha etkili kılıyordu. Platon hocasına büyük bir saygı duyuyordu ve onun düşüncelerini yaşatmak istiyordu. Sokrates'in sorgulayıcı yöntemi, Platon'un düşüncelerini geliştirmesi için ideal bir yöntemdi. Sokrates karakteri aracılığıyla farklı fikirleri tartışabilir, onları eleştirebilir ve okuyucuyu düşünmeye sevk edebilirdi. Sizlerle 3 kısa bölümü paylaşacağım. Ama bu kitapta o kadar da ilgi çekici konular olmadığından değil. Gerisi kitapta sizleri bekliyor. İlk paylaşacağım yer 1. kitaptan. Bu arada devlet kitabı 10 kitap olarak yazılmış. Elimizdeki tek kitapta 10 bölüm olarak düşünebilirsiniz. 1. kitapta Sokrates, yaşlı bir adam olan Kefalos'la adalet hakkında sohbet eder. Doğrusu Kefalos, yaşını başına almış adamlarla sohbet etmeyi severim, dedim. Neden dersen, bizim de belki geçeceğimiz yoldan çoktan geçmiş onlar. Onlardan öğrenebiliriz bu yolun nasıl olduğunu, inişli çıkışlı mı, düz ayak ve rahat mı? Şairlerin son durak dedikleri bir çağ vardır. Sen oraya varmışsın. Ne düşünüyorsun bu çağ üzerine bilmek isterdim. Ömrün sıkıntılı güç bir dönemi mi bu? Ne dersin? Peki Sokrates, söyleyeyim sana bu çağı nasıl gördüğümü, dedi. Yaşlı, yaşlıdan hoşlanır derler ya, biz yaşlılar ara sıra toplanır konuşuruz. Bir araya geldik mi çoğumuz ağlaşır durur. Kimi gençliğin zevklerini, aşkı, şarabı, cümbüşleri, daha nice nice şeyleri yana yakıla anlatır. Dert yanar. Yaşamak oydu, şimdi yaşamıyoruz artık der. Kimi de kocadığından ötürü yakınlarının kendilerine kötü davrandıklarından, yaşlılık yüzünden neler çektiklerinden dem vurur. Ama bana öyle gelir ki yakınmalarının asıl sebebi bunlar değil Sokrates. Bütün bunlar yaşlılık yüzünden olsaydı ben yaşta olan herkes de aynı dertlere düşerdik. Oysa ki hiç de böyle dertlenmeyen birçok ihtiyarlar bilirim. Bir gün şair Sofokles'leydim. Biri geldi sordu ona, aşkla aran nasıl? Hala kadınlarla düşüp kalkıyor musun? Sofokles, bırak canım sen de, dedi. Bu işten kurtulduğuma bilsen ne kadar seviniyorum. Deli ve belalı bir efendinin elinden kurtulmuş gibiyim. Sofokles'in bu sözünü beğenmiştim o zaman. Yine de beğeniyorum. Gerçekten ihtiyarlık bu bakımdan kurtuluş sayılır. İstekler, hırslar gevşeyince insan rahatlar. Sofokles'in dediği gibi zır deli bir zorbanın elinden yakasını sıyırmış olur. Yaşlıların yakınlarından çektiklerine gelince Sokrates, bunların da sebebi ihtiyarlık değil, insanların kendi huyudur. Ölçülü, uysal olana ihtiyarlık dert olmaz. Öyle olmayana ise gençlik de bela olur, ihtiyarlık da. Kefalos'un bu sözleri hoşuma gitti. Devam etsin diye. Kefalos dedim, korkarım seni dinleyenlerin çoğu bu sözlerini doğru bulmaz. Seni ihtiyarlıktaki rahatlığını iyi huylu olmana değil zenginliğine verirler. Zenginin gönül avutması kolaydır derler. Haklısın dedi. Doğru bulmazlar sözümü. Onlar da haklı ama sandıkları kadar değil. Bak Temistokles'in şu sözü pek yerindedir.
Serifloslu biri onu küçümseyerek sen kazandığın ünü kendine değil Atinalı olmana borçlusun demiş. O da doğru, Serifloslu olsaydım ünlü olamazdım. Ama sen Atinalı da olsan bir şey olamazdın demiş. İşte bu söz insan zengin olmayınca ihtiyarlığa zor katlanır diyenlere de söylenebilir. Aklı başında bir adam yoksulluk içinde ihtiyarlığa zor katlanabileceği gibi akılsız adam da istediği kadar zengin olsun hiçbir zaman rahata kavuşamaz. Kefalos dedim. Servetinin çoğu sana miras mı kaldı yoksa kendin mi kazandın? Kendim ne kazandım onu anlamak istiyorsun değil mi Sokrates? Para işinde büyük babamla babam arasında gelirim. Adını taşıdığım büyük babam benim bugünkü servetim kadar bir mirası birkaç misline çıkarmış. Babam Lisanias ise bu serveti benimkinden de aşağı düşürmüş. Ben elime geçen bu mirası oğullarıma daha küçülmüş değil de biraz daha büyümüş bırakırsam ne mutlu. Bunu sana niçin sordum biliyor musun? Sen paraya hiç düşkün görünmezsin de ondan. Parayı kendi kazanmayanlar çokluk böyle olur. Kazananlarsa parayı iki misli severler. Bir yandan paraya kendi eserleriymiş gibi düşkün olurlar, şairin şiirine, babanın oğluna düşkünlüğü gibi. Bir yandan da parayı işe yaradığı için severler, herkes gibi. Bu yüzden güçtür onlarla anlaşmak. İşleri güçleri zenginliği övmektir. Hakkın var dedi. Biliyordum hak vereceğini dedim. Ama bir de şunu söyle bana, zengin olmakla elde ettiğin en büyük nimet nedir? Bunu söylersem çokları inanmaz bana dedi. Şunu bil ki Sokrates, insan öleceğini düşünür olunca önceleri aklından geçmeyen korkulara, kaygılara düşer. Bu dünyada kötülük eden Hades'te cezasını çeker gibi sözlere gülenleri, gün gelir ya bu söz doğruysa diye bir korku alır. İnsanlar ya ihtiyarlığın verdiği dermansızlık yüzünden ya da kendilerini öteki dünyaya daha yakın gördüklerinden orada olup bitenler üzerinde kafa yorarlar. Kuşku, korku dolar içlerine. Kimlere kötülük ettiklerini araştırmaya başlarlar. Hayatlarını gözden geçirip ettikleri haksızlıkların farkına varanlar, çocuklar gibi uykularından korkuyla uyanırlar. Umutsuz bir bekleme içinde zehir olur hayatları. Oysa hiç haksızlık etmediklerini bilenlerde hep tatlı bir umut vardır. Pindaros'un dediği gibi ihtiyarlığı besleyen güzel bir umut. Bak Sokrates, ömrü doğrulukla, imanla geçmiş bir adam için Pindaros ne güzel söylemiş. Umut tatlı tatlı doldurur içini. Yoldaşlık eder ona, hoş eder gönlünü. Umut yola sokar yoldan çıkan insan aklını. Ne doğru, ne güzel söz. İşte ben bunun için para kazanmayı önemli bir iş sayıyorum. Ama herkes için değil, aklı başında olanlar için. İstemeyerek de olsa kimseyi aldatmamak, kimseye yalancı çıkmamak, Tanrı'ya kurban, insana para borçlu olup Hades'e korka korka gitmemek gerek. İşte bunu sağlar para. Daha başka işlere de yarar. Ama ben ölçtüm biçtim, aklı başında bir insan için zenginlik en çok bu işe yarar derim. Birinci kitap boyunca Kefalos ile adalet hakkında sohbetleri devam ediyor Sokrates'in. Ama biz birden 8. kitaba atlıyoruz. 8. kitapta Sokrates'in karşısında bu kez Adeimantos var. Platon'un iki kardeşinden biri devlet biçimlerini tartışıyorlar Sokrates'le. Timokrasi, oligarşi, demokrasi, tiranlık gibi. Sohbetin arasından girmiş gibi olacaksınız ama biraz sonra konuyu anlayacaksınız. Onun gibi demokrasiyi yıkan da onun en büyük değer saydığı, doymadan arzuladığı şey oldu. Nedir o? Özgürlük. Bir demokrasi devletinde herkesin en güzel dediği şey odur. Özgür doğan bir insan yalnız böyle bir devlette yaşayabilir derler. Duymuşsundur. Evet, sık sık duyduğumuz sözlerdir bunlar. İşte buna gelmek istiyordum ben de. Bu doymak bilmeyen, başka değerleri küçümseyen özgürlük isteği, demokrasinin değişmesine ve zorbalık yolunu tutmasına sebep olur. Nasıl? Bu özgürlüğe susamış devletin başındakiler, içki sunmasını bilmeyen sakilere döndüler mi, demokrasi alabildiğine hürriyet içip sarhoş olur. Halkı yönetenler her yola girmesini beceremez. Her istenen özgürlüğü veremez olunca, halk onları suçlandırır, hain diye, oligark diye cezalandırır. Böyle olur sahi.
Devlet adamlarının dediğini yapan yurttaşlar çıkarsa onlar da kötülenir. Aşağılık, köle ruhlu insanlar sayılır. Ev işlerinde de, devlet işlerinde de yöneticiyken yönetilene benzeyen, söz dinleyecek yerde emir vermeye kalkan kimseler beğenilir, övülür. Böyle bir devlette özgürlük isteği, ister istemez bütün sınırları aşmaz, her şeye, her yana yayılmaz mı? Çaresiz. Ailelerin içine, hatta hayvanlar arasında bile girmez mi sonunda? Ne demek istiyorsun bununla? Şunu demek istiyorum. Baba oğluna eşitçe davranmaya, çocuklarından çekinmeye alışır. Kendini babasıyla bir tutan delikanlıysa büyüklerini saymaz, çekinmez onlardan. Hür yaşamak ister. Öte yandan sığıntılar yurttaşlara, yurttaşlar sığıntılara eş olur. Yerli, yabancı ayrılığı da kalmaz. Öyle olur. Bunlara büyük küçük daha nice bozukluklar eklenebilir. Böyle bir devlette öğretmen öğrencilerden çekinir, onların suyuna gider, öğrencilerse büyükleriyle olduğu gibi öğretmenleriyle de alay ederler. Her yerde gençler yaşlılarla bir sayarlar kendilerini. Sözde olsun, işte olsun yarışa girerler onlarla. Yaşlılar da gençlerin hoşuna gitmek için şakacı, eğlenceli olmaya çalışırlar. Asık yüzlü ve sert görünmemek için genç tavırları takınırlar. Çok doğru. Ama dostum, özgürlük düzeninin en aşırı gittiği taraf, satın alınmış kadın erkek kölelerin kendilerini satın alanlar kadar hür olmasıdır. Bir şeyi daha unutuyordum az kalsın. Kadınlarla erkekler arasında eşitlik ve özgürlük bir hayli ileri gider. Aiskilos'un dediği gibi ne diye dilimizin ucuna geleni söylemeyelim? Al benden de o kadar. Hayvanlar bile bu devlette başka her yerdekinden daha hürdür. O kadar ki insan gözleriyle görmese inanmaz. Atasözünün dediği gibi hanım neyse köpeği de odur. Demokraside atlar, eşekler öyle serbest, öyle mağrur yürümeye alışırlar ki yollarından kaçmayana çarpar geçerler. Her yerde dolup taşan bir hürriyet kısacası. Rüyalarıma giren bir şeyi söylüyorsun. Ne zaman yola çıksam başıma gelir bu hayvan çarpması. Bütün bunların birike birike ne kötü bir sonuca varacağını kestirebilirsin. Yurttaşlar o hale gelir ki bir yerde baskıya benzer en ufak bir şey gördüler mi kızar, ayaklanırlar. Yazılmış, yazılmamış bütün kanunları hiçe sayar, kelimenin tam anlamıyla başına buyruk kalmak isterler. Bu hali görmüşsündür, bilirsin. Hem de nasıl? İşte dostum, zorbalığın kaynağındaki hoş, güzel durum budur. Çok hoş, çok güzel gerçekten. Ama sonra ne oluyor? Oligarşinin başını yiyen hastalık burada da özgürlükten doğar. Daha büyük bir hızla gelişir ve sonunda demokrasiyi köleliğe çevirir. Çünkü her aşırılığın ardından her zaman sert bir tepki gelir. Mevsimlerde, bitkilerde, bütün canlılarda böyle olur. Devletlerde ise hepsinden daha çok. Tabii. Aşırı özgürlüğün tepkisi insanda da, toplumda da aşırı bir kölelikten başka bir şey olmaz sanırım. Doğru. Zorbalığın ancak halk devletinden doğması tabii bir şeydir o halde. En taşkın özgürlük orada olduğuna göre, en yaman, en dayanılmaz kölelik de orada olacak. Herhalde. Ama senin sorduğun bu değildi galiba. Sen oligarşiye de demokrasiye de bulaşan, demokrasiyi köleliğe götüren hastalığın ne olduğunu merak etmiştin sanırım. Evet, benim hastalık dediğim başıboş ve eli açık insanlardır. Bunlar arasında yiğit olanlar başa geçer, korkaklar da onların ardında gider. Bunların bir kısmını iğneli, bir kısmını iğnesiz yaban arılarına benzetmiştik. Yanlış değildi bu benzetme. İşte bu iki çeşit insan hangi topluluktan olursa olsun mide ve karaciğer hastalıklarına benzerler. Bozarlar her şeyi. Hekimin iyisi gibi devlet adamının akıllısı da bu iki belayı başından kollar. Usta arıcılardan örnek alarak ilk önce hastalığın doğmasını önlemeye çalışır. Önleyemezse onu bir an önce yerleştiği petekle birlikte kesip atar. Yapılacak tek şey de budur. Aradığımızı daha açık görmek için nasıl yapmalı biliyor musun? Nasıl? Demokrasiyi 3 sınıfa ayırarak düşünelim. Birincisi, serbestliğin doğurduğu oligarşideki kadar kalabalık bir sınıf. Evet, yalnız bu sınıf oligarşidekinden çok daha çabuk gelişir.
Nasıl? Oligarşide bu sınıf hor görülür, devlet işlerinden uzak tutulur, hem işsiz hem güçsüz kalır. Demokraside ise devlet hemen hemen toptan bu sınıfın eline geçer. Konuşanlar, iş görenler de bu sınıfın en azılılarıdır. Ötekiler kurultay sıralarına oturup vız vız ederler. Biri kendilerini tersleyince de ağızlarını kaparlar. Pek azı devlet işlerinin başına gelebilir. Öyledir. Bir sınıf da vardır ki hep kalabalıktan ayırır kendini, kenarda kalır. Hangisi? Herkesin para kazanmak istediği bu toplumda en zengin olanlar şüphesiz en düzenli yaşayanlardır. Tabii. Yaban arıları en çok onların balını alacak ister istemez. En kolay sömürecekleri insanlar onlardır. Öyle ya, bir şeyi olmayan insanların nesini alsınlar? Yaban arılarının yemi dedikleri bu çeşit zenginlerdir. Onlardır şüphesiz. Üçüncü sınıfsa halktır. Yani bütün işçiler ve devlet işlerine karışmayan küçük gelirli insanlar. Demokrasilerde en kalabalık ve birlik olabilirse en güçlü sınıf budur. Doğru ama kolay kolay birlik olamaz bu sınıf. Baldan ona da bir pay verdikçe sesi çıkmaz. Onun için baştakiler zenginlerden toplayıp çoğunu kendilerine ayırdıkları paradan halka da her zaman iyi kötü bir pay verirler. Balın paylaşılması böyle olur gerçekten. Soyulan zenginler kendilerini savunmaz olurlar mı? Onlar da halkın önünde söz alır, ellerinden gelen her çareye başvururlar elbet. Elbette. Zenginlerin istediği devleti yıkmak, devrim yapmak olmasa da baştakiler öyle der. Onları halk düşmanlığıyla, oligarşiye kaymakla suçlandırırlar. Başlarına gelecek budur. Halk kötü niyetinden değil, bilgisizliğinden bu iftiralara kapılır ve düşman olur zenginlere. İşte o zaman zenginler de ister istemez oligarşiden yana kayarlar. Onları böyle zorla değiştiren yaban arılarının zehirli iğnesidir. Çok doğru. Derken iki taraf arasında ele vermeler, mahkemeler, kavgalar başlar. Çaresiz. Birini tutup başa getirmek, onu besleyip şişirmek halkın eski adeti değil midir? Hep budur yaptığı. İşte halkın tuttuğu bu koruyucu yok mu? Zorbalığın tohumlarını onda aramalı, başka yerde değil. Doğru. Halkın adamı nasıl zorba olmaya başlar? Bu güzel koruyucu, Arkadya'daki Zeus tapınağı üstüne anlatılan bir masaldakini yapamaz mı? Neymiş o masaldaki? Kurbanların bağırsakları arasına insan bağırsağı karıştırır da biri bunu yerse hemen kurt oluverirmiş. Duymadın mı bu masalı? Duydum. Halkın başına geçen adam, çokluğun kendine kul köle olduğunu görünce yurttaşlarının kanına girmeden edemez. Onun gibilerin hoşlandığı lekeleme yolunu tutar. Onu bunu suçlandırıp mahkemelere sürükler. Vicdanını kirletip canlarına kıyar. Ağzını, dilini hısım akrabasının kanıyla boyar. Kimini sürer, kimini öldürtür. Bu arada halka borçların bağışlanacağı, toprakların yeniden dağıtılacağı umudunu verir. Böyle bir adamın kaderi bellidir artık. Ya düşmanlarının eliyle ölecek ya da bir zorba kurt olacaktır. İster istemez. Kiminle cenkleşir bu adam? Tabii mal mülk sahipleriyle. Öyle ya. Devletten kovulur da düşmanlarını alt edip yeniden başa gelirse o zaman tam bir zorba olur bu adam. Elbette. Düşmanları onu devirmeye ya da halkla arasını açıp öldürtmeye çalışırlar. Hiçbirini başaramayınca kendileri onu gizlice öldürme çarelerini ararlar. Başına gelecek budur sonunda. İş buna varınca zorba bilinen çareye başvurur. Canını koruyacak bekçiler ister halktan. Halkın koruyucusu yaşamalı ki halka hizmet edebilsin, değil mi ya? Evet. Halk da tabii verir ona bu bekçileri. Çünkü bütün korkusu koruyucusunu kaybetmektir. O durdukça kendini güvenlikte sanır. Doğru. Zengin olan, zengin olduğu için de halkın düşmanı sayılmaktan korkan adam, bu durumu görünce ne yapar dersin dostum? Karun'un baktırdığı faldan çıkanı yapmaz mı? Çakıllı Hermos boyunca kaçar durmadan. Kimsenin korkak demesine aldırmadan. Kaçmadı mı zor kaçar bir daha. Kaçarken de yakalandı mı öldü demektir.
Ona ne şüphe. Halkın koruyucusuna gelince, Homeros'un sözü, onun için söylenmez herhalde. Devrildi koca bedeni, serildi boylu boyunca. Tersine o devirir düşmanlarını, biner devlet arabasına. Ondan sonra koruyucunun astığı astık, kestiği kestiktir. Olacağı budur. Böyle bir adamın türediği yerde devletin ve insanların hali nice olur. Şimdi onu araştıralım. Araştıralım. İlk günler zorba dört bir yana selamlar, gülümsemeler dağıtır. Zorbanın tam tersi gibi gösterir kendini. Yakınlarına ve halka bol bol umutlar verir. Borçluları avutur. Herkese, hele kendi adamlarına topraklar dağıtır. Dünyanın en cömert, en tatlı adamı gibi görünür, değil mi? Öyledir. İlkin dış düşmanlarıyla uğraşır. Kimiyle anlaşır, kimini yener ama onlardan korkusu kalmayınca yeni savaşlar çıkarır ortaya. Halkı hep buyruğu altında tutmak için. Doğru. Hem de vergilerle fakirleşen yurttaşlar işten baş kaldırmasın, kendine karşı ayaklanmasınlar diye. O da doğru. Ona boyun eğmeyecek dik kafalı insanlar görürse, haklarından gelmek için yine savaşa başvurur. Düşmana salar onları. Bütün bunlardan ötürü bir zorba her zaman savaş kundakçısı olmak yolundadır. Öyledir. Ama böyle davranmakla yurttaşların gözünden de düşmeye başlar. Çaresiz. Zorbanın yükselmesine yardım etmiş hatırı sayılır kimseler arasından sözlerini esirgemeyenler çıkar. En yiğitleri kendi aralarında, hatta zorbanın yüzüne karşı durumun kötülüğünü söylerler. Böyleleri çıkabilir. Başta kalmak isterse zorbanın bütün bu adamları temizlemesi gerekir. Dostları arasında olsun, düşmanları arasında olsun bir tek değerli insan bırakmaz. Tabii. Gözünü dört açıp kimlerde yürek, üstünlük, akıl, kudret olduğunu bir bakışta görmek zorundadır. İstesin, istemesin, bunlarla uğraşmadan, ayaklarını kaydırmadan rahat edemez. Sonunda devleti temizler hepsinden. Güzel temizlik doğrusu. Evet, hekimlerin başvurduğu temizlemenin tam tersi. Onlar bedende kötü ne varsa atıp yalnız iyiyi bırakırlar, zorbaysa iyileri atıp kötüleri bırakır. Devleti elinde tutmak için başka çaresi yoktur. Yapabileceği iki şey birbirinden beterdir. Ya yaşamaktan vazgeçecek, ya çoğu kendini sevmeyen, aşağılık insanlar arasında yaşayacak. İkisinden biri, doğru. Yurttaşlarını ne kadar kızdırırsa, bekçilerin de o ölçüde çoğaltmak, onlara güvenmek zorunda kalmayacak mı? Kalacak elbet. Bu güvenilir bekçiler kimler olacak? Nereden getirecek onları? Getirmesine gerek yok. Parayı verdi mi sürüyle gelirler hem de koşa koşa. Aynı bölümde biraz ileride aynı konuya devam ediyoruz. Aman öteki devletlerde görüyoruz ne yaptıklarını. Bunca kalabalığı topluyorlar bir araya. En güzel, en kudretli, en inandırıcı insan seslerini de kirayla tutup devletleri zorbalığa, demokrasiye doğru sürüklüyorlar. Doğru. Üstelik paralar, ünler de kazanıyorlar. Onları tutanlar tabii en başta zorbalar. Sonra demokrasiler. Ama daha üstün devletlere yükseldikçe parlayamaz, bağıramaz, ilerleyemez oluyorlar. Çok doğru. Neyse konumuzun dışına çıktık bununla. Şimdi zorbanın yanına dönelim de bakalım bu güzel, bu kalabalık, alaca bulaca ve durmadan değişen bekçi alayıyla ne yapıyor? Devletin kutsal hazineleri varsa parayı oradan alacak tabii. Sattığı kutsal eşya, masraflarını karşıladıkça halka yüklediği vergileri kısabilir. Satacak şey kalmayınca ne yapsın? Sofrasını, dostlarını, gözdelerini beslemek için babasına başvuracak tabii. Anlıyorum, halka demek istiyorsun. Madem zorbanın doğmasına sebep olan odur, adamlarıyla birlikte besleyecek oğlunu. Beslemek zorunda kalacak. Öyle mi dersin? Ya halk kızar da koskoca delikanlının baba sırtından geçinmesini doğru bulmazsa? Derse ki oğluna, asıl sana düşer babana bakmak. Ben seni büyüdüğün zaman beni uşaklarının uşağı yapasın, yerli yabancı bir sürü kölenle birlikte kendini bana besletesin diye mi çıkarıp koydum oraya? Ben yalnız zenginleri, kibar denen kişileri başımdan atman için getirdim seni başa.
Şimdi topla adamlarını ve çekil devletten. Bir baba isterse oğlunu belalı misafirleriyle birlikte evinden kovabilir, değil mi? İşte o zaman halk okşaya okşaya büyüttüğü bu evladın ne büyük bir baş belası olduğunu anlar. Kovmak istediği kimselerin kendinden kuvvetli olduğunu da görür. Ne demek istiyorsun? Zorba babasına karşı mı gelecek? Keyfini kaçırdı diye el mi kaldıracak babasına? Sopasını elinden alınca tabii. Desene zorba kan kusturacak anasına, babasına. İşte şimdi herkesin zorbalık dediği düzene geldik. Halk yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş, özgürlüğe kavuşmak isterken eli sopalı kölelerin kulluğuna düşmüş oldu. Aşırı ve düzensiz özgürlük ona köleliğin en ağırını, en acısını, efendilerin en belalısını getirecekmiş meğer. Evet, olacağı budur. Peki öyleyse demokrasinin ne olduğunu ve ondan zorbalığa nasıl geçildiğini yeterince anlattık dersek fazla övünmüş mü oluruz dersin? Bu kadar yeter derim. Ve 8. kitabın sonu. Platon'un hocası Sokrates'i birileriyle sohbet ettirerek Sokrates'in ve kendisinin düşüncelerini aktardığı Devlet kitabından dikkatimi çeken bazı yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka kitapta görüşmek üzere, hoşça kalın.